Allah'ın varlığı ve birliği laboratuvar ortamında ispatlanabilir mi? Hocam düz mantık cevap veriyorum, hayır. Dediğin doğru. Allah'ın varlığı ve birliği laboratuvar ortamında ispatlanamaz. Çünkü gözlemlenebilir ve deney olarak kullanılabilecek bir şey değil. Madem öyle nasıl çözeceğim ben bu bulmacayı? Şöyle bir şey var abi. Laboratuvar ortamında ispatlanamayan her şey yok demek değildir. Eyvallah, çok güzel. Rasyoneldir yani, mantığa uygundur. O zaman şöyle diyebiliriz. Allah Azze ve Celle'nin insanların takıntıları gibi varlığı ve birliği laboratuvar ortamına sığmaz. Orada ispatlanamazsa gözlemlenebilir ve deneylenebilir bir şey değildir bu. Hiç zorlamayın. Onun varlığını ve birliğini anlamak çok daha basit bir şey. Laboratuvara girmek de herkesin harcı değildir. Gözlem ve deney yapmak da herkesin harcı değildir. Ama Allah'ın var ve bir olduğunu anlamak herkesin harcıdır. Herkes bu yetiye sahip. O zaman bizim zannettiğimiz ve tahmin ettiğimiz gibi varlık ve birlik mefhumlarını anlamak, tamamen inanmak, kafada büyütülecek kadar zahmetli bir olay değil. Mantıklı, rasyonel bir bakış açısında ortaya çıkabilecek bir olay. Ama ortaya çıkışı burada değil, burada oluyor. Yani madde gözümde değil, akıl gözümde oluyor. Demek ben kainatta, etrafımda dönen hadiselere, kendime, şu masanın, şu duvarın duruşuna, her birine baktığımda akıl gözümün idrak ettiği bir olayı yakaladığım anda Allah'ın varlık ve birlik meselesini anlayabilirim. Akıl gözüyle nasıl buluruz? Şimdi şurada tiroid diye bir bez var. Düzenli salgılanışı veyahut salgılanmayışıyla vücuttaki inanılmaz mekanizmaları elinde ve kontrolünde tutan bir hormondur. Hatta böyle ergenlik zamanı kilo alamıyorum diyen var ise ya da bazı hanımlar doğum yapamamayla ilgili bir problemi varsa tiroidine bakmışlardır. Çok uykum geliyor, gözlerimi açamıyorum şikayetiyle doktora giden varsa onun da tiroidine bakmışlardır, bir kontrol etmişlerdir. Sindirim sisteminin mekanizmasında yani bağırsağın düzenlenmesinde bir problem yaşayan varsa, hücrelerin oksijen kullanımı ile ilgili bir problem yaşayan varsa, nefes alışverişinde senkronizasyon problemi yaşayan varsa mutlaka o tiroidini incelemişlerdir. Çünkü tiroid dediğimiz hormon bunların her birinin düzeninde bir rol oynuyor. Tiroid hormonu ile ilgili bir düzensizlik ya fazla salınım ya da az salınım olma ihtimali çok büyük. Esprisini de yaparız ama gerçek payı da var işte. Su içsem yarıyor diyor. Vücudu ciddi manada yağ bağlıyor, sürekli kilo alıyorsa, başka biri de alamıyor, vücudu sürekli yakıyorsa, çünkü vücudun sıcaklık dengesi de tiroidle alakalı bir şey. Sıcaklık dengesi neyle sağlanıyor? Titreme. İçerideki partiküller, atom deyin, kuark deyin, ne derseniz deyin. Bu da tiroide bakan bir özellik. Bazen inanılmaz ve fazla salgılanması sonucunda Goiter denilen hastalığı, şu Adem elması da büyür ya, bir de hipofiz bezinin çalışmasında da bir anormallik olması gerekiyor onun için. Daha devam ederse zehirli Goiter denen bir sürece de dönebilir. Farkında mısınız? Tiroid hormonu çok ciddi düzenlerde rol oynuyor. Ve bu rolü doğru oynayabilmesi için anlık müdahaleye ihtiyaç var. Tiroid hormonu vücuttaki ani tepkilere cevap verebilmek için proteinlere tutunarak gezer vücutta. Bir gemide direği tutup gezer gibi düşün. Sebebi şu: her üretilen hormon sindirilip hemen böbrekten atılmasın çünkü lazım oluyor diye proteinlere bağlı bir şekilde geziyor. Vücutta ihtiyaç olduğu anda oradan müdahalede bulunuyor. Az önce söylediğimiz faaliyetler akıl alır gibi faaliyetler değil. Şimdi burada tiroid hormonunun çok ciddi bir rolü olduğu kesin. Ama bu rolü nedir işte? Tam burayı akıl gözüyle bağlamak zorundayız. Bir insan şu cümle ile batıla vasıl olabilir. Bu söylediğin olaylardan önce tiroid hormonu geliyor. Önce o gelip sonra bu olaylar oluyorsa bu olayları yapan tiroid hormonudur. Bu bence komik bir olay. Bir insan da şunu diyebilir: tiroid dediğin hormona bakıyorum. Bu olayların dengelenmesi ciddi şuur istiyor. Muazzam iradeler istiyor. Ciddi tahliller, kuvvet, ilim, bunların hepsini istiyor. Bu söylediklerin için sebep kullanımında tiroid hormonu ciddi bir rol oynayabilir. Ama bu işi ve faaliyeti görebilmek tiroid hormonunda olması söz konusu değildir. Konuştuğumuz faaliyetler ve tiroid hormonu ikisi de gerçek tesir veren olamaz ve bunların üzerinde üçüncü bir tesir sahibi vardır. Biz de buna müsebbibül esbab, başka bir cihette varlığı mecbur olan vacibül vücut yani Allah diyoruz. Aynı örneği basitleştirelim yine. Annelerin bebekten sonraki faaliyetlerini yine bir hormon dürtüsüyle açıklamaya çalışıyorlar. Böyle bir şefkat nasıl oluşmuştur? Ondan önce hormon gelmiştir. Cevap bu. Maddeci bir gözle de bakın ki olayı anlayalım yani. Çünkü ben gerçekten şuna inanıyorum. Allah'ın varlığı ve birliği konularında derin, anormal şeyleri yakaladıktan sonra iman edilir diye bir şey yok. İmanın derinleşmesi ve mertebesinin artışı var. Evet, bunun için onu sürekli bilmeye ihtiyaç var. Ama bu söylediğim nokta bence basit. Yani biri sorsa bir anneye, senin canını mı alalım, çocuğun canını mı? Gülmekten cevap veremez herhalde. O kadar benim canımı almanız lazım diye. Şimdi annenin bebekle ilgili belli başlı dönem
dönemleri yaşaması için, belli başlı hazırlıklar olması için mutlaka hormonlarla vücut bir şeylere hazırlanıyordur. Hormonla hazırlanacak, elektrikle mi hazırlanacak? Ama annede gördüğüm mükemmel ve sıra dışı hal, hareket, tavır, fedakarlıklar o hormonun eseri olamaz diye akıl gözü görüp anne ve hormonun dışarısında bu iki olguyu oluşturan ve yaratan üçüncü asıl bir sebebi araması akıl gözüyle Allah'ın bulunması anlamına gelmektedir. Tavuk ve yumurta metaforuna bakalım. Bunları incelediğimizde yumurtadan tavuğun çıkması yok. Olacak bir iş değil. Ben her gün kahvaltıda 4 haşlanmış yumurta bir de kahve içerim. Her içtiğimde de böyle bir tur bakarım. O kabuğu alır elime incelerim. Öyle ilginç bir halden, böyle ilginç bir halin dönüşümü, böyle sanatlı bir şeyin çıkması hiç mümkün değil. Yumurtadan tavuk imkanı yok. Tavuktan yumurta, tavuk bence ne verdiğinin bile farkında değil. Çok affedersiniz, dışkısını bıraktığı yerden hazine veriyor. Muazzam bir olay yani. Besleyicilikte, civcivde, altına başka yumurta koyun tamam diyor, ona da oturuyor. Akıl gözü şunu söylüyor. Ne tavuk yumurtayı yapabilecek ilim, irade, kudret, faaliyetler, aksiyonlar hiçbirine sahip değil. Ne de yumurta tavuğu yapmak için bu özelliklere sahip değil. Bu iki sebebin üzerinde bunların ikisini birden yaratan hakiki bir müsebbibül esbab var diye akıl mutlaka bunu söylüyor. Demek biz yan yana gelen şeylerde biri diğerinden önce geliyor diye önce gelen sonra geleni yapmıştır zannediyoruz. Mesela annem babam benden önce gelmiştir. Ben ise onlardan sonra olmuşumdur. Allah sünnetullah kanunları gereği her şeyi bir düzene bağladığından anne ve babadan sonra bir çocuğu yaratıyor. Ama bu sıralama benden önce anne ve babam geldi diye bir damlacık sudan benim şimdiki kompleks halimi almamı açıklamıyor yani. Benim annem benim resmimi çizemez. Nasıl ben gibi bir şey yapabilsin? Veyahut babam. Akıl gözü burada devreye girmek zorunda. Mehmet'ten önce ne vardı? Anne ve babası vardı. Anne ve babası Mehmet'i yapamaz. Başka faktörleri de aynı şekilde değerlendirelim. İşte anne ve baba Mehmet'ten önce geliyor diye yaratıcılığı ve esas sebebi ona vermek akıl tutulmasıdır. Burada bunların üzerinde üçüncü ve asıl nedeni aramak ise akıl gözüyle düşünmektir. Benim akıl gözüyle az önceki üçüncü sebebi bulmam neden önemli? Ben bunu bulmazsam Allah'a teşekkür etmem, namazda kılmam. Bu yüzden önemli. Ben Allah'ı tanıdıktan ve onun ilah olduğuna iman ettikten sonra bu faaliyetleri yapıyorum. Benim bu faaliyetlerim ancak ilaha özgü, ona sunulacak faaliyetler. Mesela bana hayatımda en çok saygı duyduğum insanı getirir. Ben önünde bu faaliyetleri yapmam. Bir secde etmem yani. Ona yakarıp el açıp himmet isteyip dua etmem ondan. Hormonun beni düzenlemediğini anladığım anda, ki çok ciddi önemi var. Uyandın, tabii ki uykudayken bazal metabolizma düzenin bile ondan geçiyor ve uyandın. Yataktan bir ciklet gibi yapışıp kalkmak var. Bir de dinç kalkmak var. Dinç kalktığım anda vücuduma baktım. Bütün faaliyetler kusursuz devam ediyor. Ve çok ciddi bir faaliyet var. Ben bunu hormona verdiğim anda Allah'a teşekkür etmem. Ben bunu hormonun yapamayacağını anladığım ve asıl bir sebebin, müsebbibül esbabın şu süreci yönettiğini anladığım anda şöyle bakıp hayret ettikten sonra şöyle elimi açar bir de şükrederim. Her baktığımda hayretim artar, teşekkür etme isteğim artar. Nasıl bana böyle hayat veriyorsun? Sürekli benimle ilgileniyorsun. An ve an ben gibi aciz birini yaratıyorsun. Bir hayat bahşediyorsun diye şükrüm artar ve bu baş secdeye gider. Ben bu faaliyetleri ağacın oksijen vermesi. Hayır. Ağaç sünnetullah kanunları gereği bir sebeptir. Ama karbondioksitten oksijen döngüsünü yaratan Allah'ın bizzat kendisidir. Faaliyetlerinde, icraatlarında hiç kimseyi asla ve kat'a ortak istemiyor. Neden istemiyor? Her anda ona hayret edebilelim diye istemiyor. Saçımın uzamasını, mesela sarımsaklı şampuan var diyelim, ona verirsem ben Allah'a teşekkür etmem yani. Ben o sebeplerin saçı uzatamayacağını, sadece sebeplerin kullanımının Allah'ın şart koştuğu bir fiili dua olduğunu anlamam lazım. Eğer o şartları yaratmasa hayatımızın düzeni olmaz Sinan. Denizin içinde maksimum 4 dakika nefes tutabiliyorum diyelim. Eğer böyle şartlar, böyle sünnetullah, adetullahlar olmasa, sürekli değişken olsa, bir gün bakarım denizde de nefes alabiliyorum. 3 gün denizin içinde yaşarım. Bir gün bir değişir şartlar. Birden boğulmuşum. Ya da bir gün bir değişir şartlar, oksijen beni boğmuş. Sünnetullah kanunları, fiili dua diye ittiba ettiğimiz kanunlar bu yüzden çok önemli. Hangi gübre, hangi tohuma, hangi su, hangi ağaca, hangi demir şurubu, hangi meyveye faydalı, bunları Allah adetullah'a, sünnetullah'a bağlamasaydı ne tarımcılık mesleği iş görürdü, ne limon yiyebilirdik, ne bir çimin üzerinde oturabilirdik. Sünnetullah kanunları dediğimiz düzenli bir şekilde devam eden
Aynı sistemler yani. Bunlar yasa diye de geçiyor. Şunu her attığımda yere düşmeseydi problem çıkardı. Demek ki Kur'an kainata bakıldığında Allah'ın var ve bir olduğunu bulma kısmını çok kolay her yere dağıtmış. Küçük bir çocuğun mantığında bile çok rahat elde edilebilecek bir kazanım. Haşa Allah laboratuvar ortamında gözlemlenebilir bir şey olsaydı ayette diyordu ya onlar gayba iman ederler. Bu haşa manasız kalırdı. Demek haşa elimle tuttum gözümle gördüm böyle bir şey olmaması icap ediyor. Üçüncü sebep olayından sonra Kur'an'ın dediği ve demek istedikleri vardı. Kur'an şunu yapmamızı istiyor. Tahkiki iman diye nitelendirdiğimiz kavramda. Bu Allah'a inanışın içeriden bir tahrikle olmasını dışarıdan bir taklitle olmasından önde tutmuş. Kur'an atomları parçalayıp molekülleri parmağında tesbih gibi çeviren ama bunun neticesinde bunlarla üçüncü sebebi Allah'ı tanıyamayan bir bilgiye cahil diyor. Hatta bir yerde kitap yüklü merkep diyor. Ama içinden bir tahrikle, kendi öz tefekkürüyle köydeki bir Hatice ninenin şöyle topraktan bir meyveyi sebzeyi kaldırıp ya bu turpu bundaki özellikler olmayan bu toprağın vermesinin imkanı yok. Turp da güzel, toprak da güzel ama ikisini de veren Allah'tır demesine ise Kur'an alim diyor. Çok önemli bir olay. Ben belgeseller izlediğimde 4 dakika boyunca bir teyzemiz toprağı övmüş. Başka hiçbir şey övmemiş. Ona bakarsan o da sana verir. Onunla ilgilenirsen o da sana verir. Şimdi sebepler cihetinde denilen doğru ama değer cihetinde verilen değer yanlış bir yere verilmiş. Ne toprağa, ne ektiğine, ne meyvesine, ne sebzesine bunların her birinden ziyade Allah'a o hayretini teveccüh etmen senin ibadet hükmüne geçer. Eski türkülerde de çok geçer. Toprak, güneş, bulut, ay, rüzgar ama bizim faydalandığımız özellikleri bunların üst perdesinde bir şey olduğunu anlayabilsek, hayretimizi, şükrümüzü onlara verebilsek bu bizdeki gaflet perdesinin yırtmasına sebep olacak. Anlamamız gereken çok önemli bir olay var. Allah'ın varlığı değil konuştuklarımız, Allah'ın devamlı varlığı. Burası önemli bir ayrış olayı bizler için. Ben hala Risale-i Nur'un derslerinin ateizm ve deizm için çok güzel derslerdir denilip geçilmesi beni üzüyor. Risale-i Nur'un mahiyeti anlaşılamamış diyorum. Risale-i Nur, tahkiki iman ile en basitinden ele alalım. İçinizde harmanladığınız bilgilerin bile ihlasına sebep olabilecek ciddi bir eserdir. Ancak Allah'ın devamlı varlığını anlamış bir insan, bir, sadece Allah'a hayret eder. Bu ise kulluğun zirvesi bir haldir. İki, devamlı görülüyor olma mülahazasını duyar ve böyle bir insanın ahlakı da zirveleşir. Başka biri için fedakarlığı da zirveleşir. Böyle bir insanın hayatında hırsızlıktan, faizden, haramlara düşmekten, insanlara yalan söylemekten, başkalarına zarar verip onları dolandırmaktan asla söz edilemez. O zaman genel çapta bu olayı şöyle bağlamak geliyor içimden. Tiroid hormonu neye bağlı geziyordu? Proteinlere. Neden? Anında müdahale etmek için. O zaman tiroid hormonu gece gündüz uyumayan, çok şefkatli ve nerede ne yapacağını bilen bir hormon mu? Asla bu vasıflar onda olamaz. Demek o hormonu yaratan ve idare eden an ve an benimle ilgileniyor. An ve an vücudumdaki tepkilere dönüt veriyor. Beni yaşatmak istiyor. Hayatımın devamlılığını sağlıyor. Ve çok şefkat edip bana merhamet ediyor. Allah'ın var olmasıyla devamlı var olması arasında kocaman bir iman farkı var. Mesela örnekleyelim. Haşa. Allah vardı, kainatı yarattı, saat gibi kurdu ve gitti. Ne demek bu? Deizm demek. Allah var değil olay. Allah devamlı var. An ve an. Şu an görüyor mu? Evet. Gece ben Instagram'a girdiğimde nefse uysan, yakışmayan pis görüntülere baksan. Burada da görüyor mu? Orada da görüyor. Demek Allah var demekle devamlı var demek arasında koca bir iman farkı var. Allah'ın devamlı var olmasını yani sürekli görülüyor olma mülahazasını yaşayan bir insan hayatımızda gördüğümüz örnek, rol model bir insan kesinlikle olacaktır.